Değerli dostlar, bu güzel Antalya gününden herkese merhaba. Maviliklerin, yeşilliklerin, renklerin adeta birbirinin kovaladığı bu güzel renklerden, bu güzel gökyüzünden, bu güzel denizin yeşilliklerinden ve maviliklerinden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, bana geçenlerde iki tane arkadaşım bir soru sordu. Biz bilinçaltı ile alakalı bir eğitim almak istiyoruz. Ne alalım? Ne alalım dediler. Ve Access Bars mı yoksa Theta Healing mi alalım diye bana sordular. Bununla alakalı eminim birçoğunuzun aklında soru işareti vardır. Access Bars mı iyi, Theta Healing mi iyi şeklinde. Şimdi herkesin kendine göre bir görüşü var. Tabii ki bu da benim görüşüm. Benim bu görüşümde oluştururken ben bunların birçoğunu test ettim, deneyimledim ve deneyimleyip gözlemlediğim bilgileri ben size aktarabilirim. Benden farklı şeyler deneyimlemiş, gözlemlemiş kişiler de olabilir. Bunlardan bir tanesi, bir iddia var ortalıkta. Access Bars'ı bir başkasının sana yapması gerekirken Theta Healing'i kendi kendine yapabiliyormuşsun. Bu Theta Healing'in bir pazarlama tekniği arkadaşlar. Theta Healing'de eğer siz kendiniz zaten zihinsel olarak Theta'ya inebilecek durumda değilseniz kendinize de healing falan yapamazsınız. Zaten o derece bunalımdaysanız mutlaka bir healer arkadaşınızdan destek almanız gerekir. Çünkü siz zaten beta seviyesinde olduğunuz için depresyondasınız ve bunaltıdasınız. Zaten theta seviyesinde ya da alfa seviyesinde olsanız zaten yine Theta Healing'e ihtiyacınız olmayacak. Dolayısıyla Access Bars'ın bir insanın kendisine yapamadığı da işte Theta Healing'in kendisine yapabildiği tamamen bir pazarlama satış tekniği. İkinci husus Access Bars mı Theta Healing mi ile alakalı. O da şu. Deniliyor ki yani Access Bars'ta ya da Theta Healing'de kazma çalışması var. Theta Healing'de Access Bars'ta bu kazma çalışması yok. Dolayısıyla işte hangi durumun sizi bloke ettiğini bulamayabilirsiniz falan filan gibi. Şimdi Theta Healing'deki kazma çalışması ve oradaki değişimler ve dönüşümler şöyle anlatayım. Siz gençken bir şey yaşarsınız küçükken ve o düğmeyi yanlış iliklersiniz. Hani bir gömleği giyersiniz de düğmeleri yanlış iliklediğiniz zaman, bir tanesini yanlış iliklediğiniz zaman hepsi yanlış sıralamayla gider ya. İşte siz çocukken, gençken ya da işte bir takım karmik de olabiliyor bunların bazıları. Bunlardan bazı düğmeler yanlış iliklenmiş oluyor. Ve bu yanlış iliklenmiş düğmelerden ötürü ne oluyor değerli arkadaşlar? Bilinçaltınızda sizi bloke eden durumlar oluşabiliyor. Şimdi bunu Theta Healing'de tek çözmeniz gerekiyor ve dolayısıyla bu bir seans, 2 seans, 3 seans, 4 seans, 5 seans olabiliyor. Çoğalıp gidebiliyor. Ama Access Bars'ta sizi o bloke eden durumun tamamının yıkıp yaratımını iddia ediyorsunuz. Yani siz tuğla örüyordunuz, tuğlanın bir tanesini yanlış ördünüz. Theta Healing'de tek tek tuğlaları çıkartıp tekrar yapmak varken, yani yapılırken, Access Bars'ta ise o duvarı bir balyozla güm diye yıkıyorsunuz, paramparça ediyorsunuz ve siz o paramparça ettiğiniz duvarın konusuyla alakalı yeni bir durum yaşadığınızda oradaki durum tekrar oluşuyor değerli arkadaşlar. Yani o bilinçaltı duvarı tekrar oluşuyor ve o bilinçaltı duvarı tekrar oluşurken bu sefer düzgün oluşuyor. Çünkü siz o zaman küçüktünüz, şimdi yaşınız büyüdü, kocaman oldunuz, doğruyu yanlışı daha iyi seçebiliyorsunuz. Daha iyi seçebildiğiniz için de siz bunu deneyimleyerek o yeni tuğladan ve yeni bir duvar oluşturabiliyorsunuz. Bundan dolayı da yani bir şeyleri böyle tek tek yapıp durmaktansa oradaki duvarı yık arkadaş, yenisini tekrar yap yani. O çünkü o kaz günlerce kaz, aylarca kaz yani. Benim healer arkadaşım da vardı, böyle bayağı uğraştık yani. Ama dediğim gibi orada Access Bars yıkıp atıyor. Yine Access Bars'la ilgili bir iddia var. Access Bars bir kafa masajıdır şeklinde. Şimdi şöyle, Access Bars'ın bir kafa masajı olup olmaması Access Bars eğitimini kimden aldığınıza bağlı. Ve Access Bars'ı uygulayan kişinin bu konudaki spiritüel kabiliyetine de bağlı olarak bunlar değişiyor. Şimdi eğer siz Access Bars'ın spiritüel kısmını anlamadıysanız, bunu idrak etmediyseniz, bunu bilmediyseniz
Siz orada zaten ne yapacaksınız? Bir enerji çekimi gerçekleştiremeyeceksiniz. Bir enerji çekimi gerçekleştiremeyeceksiniz. Ve enerji çekimini zaten gerçekleştiremediğiniz gibi yaptığınız şey kafa masajına öte gitmeyecek ya da size yapan kişinin yaptığı çalışma kafa masajından daha öte bir seviyeye gitmeyecek. Yani Access Bars'ın bir felsefesi var. Access Bars uygulaması aldığınız kişilerin bu felsefeyi bildiklerine emin olun. Ve Access Bars eğitimi aldığınız kişilerin Access Bars'ın bu felsefesini iyi bildiğine ve size iyi anlatabildiğine emin olun. Benim bu konuda Access Bars'ın eğitimini veren kişi olarak size önerebileceğim Türkiye'deki bana göre en önemli isim Sayın Beste Acar. Hatta 18 Nisan'da Antalya'ya geliyor kendisi. Antalya'ya geldiğinde kendisinden doğrudan Access Bars eğitimi alabileceksiniz. Bunun da duyurusunu şimdiden yapayım. Diğer taraftan Access Bars'ın o bahsettiğim o felsefesi o kadar önemli ki zaten olayı yaptığınızda o üzerinizdeki elektriğin gitmesi ve tabir yerindeyse sizi tutan zincirlerin bir kısmının kırıldığını zaten görürsünüz. Dediğim gibi Access Bars mı Theta Healing mi? Yani ikisinde imkanı olan öğrensin. Ama Access Bars şu anda deneyimlediğimiz kadarıyla ikisi içerisinde Access Bars daha etkili. Ama bana göre işin başka boyutu daha var tabii ki. Bu tüm bilinçaltı sistemleri, seansları, şunlar bunlar falan hiçbiri bana göre astrolojisiz olmaz. Çünkü insanın bilinçaltı dışında bir de bilinç dışı denilen bir kavram var. Sizin o hareketleriniz, kıskançlık duygularınız, lüks sevginiz, para hırsınız, bunlar sizin hepsi bilinçaltınızdan gelmiyor ki. Bunlar sizin tabiatınızda olan şeyler de var. Ve siz o tabiatınızda olan şeyleri bilinç düzeyinde doğru tornadan geçirmezseniz sadece bilinç altını değiştirerek bir neticeye ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız bu bazen yeterli olmuyor. Evet, bazılarının sadece bilinç altını değiştirerek yeterli olabilirken eğer siz doğru düşünmeyi ve kendi dürtü mekanizmanızı iyi bilmezseniz bilinç altına mesela örneğin Theta Healing'de değiştirirsiniz. 2 gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde tekrar eski halinize gelirsiniz. Çünkü nasıl düşünmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz ki tekrar bilinç altına atıyorsunuz. İşte bundan dolayı da bu sistemlerin içerisinde bu sistemlerin hemen hemen hepsi astrolojisiz. Bunların hiçbiri olmaz demeyelim ama astrolojili daha güzel oluyor değerli izleyiciler. Evet, herkese kolay gelsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.